Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazım. Bugün sizlere herhangi bir kablo veya bilgisayar kullanmadan eski iPhone'umuzu yeni iPhone'umuza nasıl aktarıyoruz onu göstereceğim. Bu tarafta önceden kullandığım iPhone 11, burada da yeni aldığım iPhone 14 Pro var. Videoyu hemen çekmek için ekran koruyucuyu aceleyle takarken çok kötü bir iş çıkardım maalesef. Bunu görmezden gelirseniz çok sevinirim. Şimdi hemen bu işlemi nasıl yapacağımızı anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu henüz kurulumu bekleyen bir telefon. Burada ise halihazırda kullandığım telefonum var. Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey bu telefonun, yani eski telefonun wireless'a bağlı ve Bluetooth'un açık olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ikisi de geçerli. Belli bir sürümün üstünde olmanız gerekiyor. Bu 12.4'tü en son. Bu gelen güncellemelerle değişebiliyor arkadaşlar. Yani 13 ve üzeri ise sürümünüz sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Aktarım esnasında herhangi bir sıkıntı yaşarsanız yeni telefonu sıfırlayıp işleme tekrar başlayabilirsiniz. Sonuçta eski telefonunuz olduğu gibi duruyor olacak. Apple'ın sitesinde de zaten böyle bir sorunda iki telefonu da yeniden başlatmanızı öneriyor. Bir de size bir uyarım da arkadaşlar. Bu işleme başlamadan önce ayarlardan muhakkak gidip yeni sürüm var mı diye kontrol etmeniz. Bunu nereden yapıyoruz onu da hemen hatırlatmış olayım. Genel kısmına gidiyoruz. Burada yazılım güncelleme kısmından bakmanız gerekiyor. Eğer güncelleme varsa bunu muhakkak almanız lazım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi sürüm güncel. Bunu almazsanız, eğer bu güncellemeyi almazsanız kurulum esnasında bu güncellemeyi yapmaya kalkıyor. Ve bu da işinizi çok fazla uzatıyor arkadaşlar. Şimdi bakın şu ekranı açtım. Ve bu ekranı açar açmaz karşıma yeni iPhone'u ayarlayın. İki telefonun yan yana olduğunu fark edip böyle bir uyarı verdi. Ben de sürdür diyorum. Görüntüyü daha iyi hale getirmek için şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bu telefonu kamerası açıldı ve şuradaki yere okutmamı istiyor. Buraya denk getiriyorum. Ve bakın şu an gene hazırlanıyor diyor. Kimin için bu telefonu kullanacağımı soruyor. Buradan çocuk hesabı da yaratabiliyorum. Ben benim için ayarla diyorum. Buradaki kullandığım iPhone'un parolasını soruyor arkadaşlar. Onu gireceğim. Ondan önce şunu da söyleyeyim. SIM kart arkadaşlar şu an hala burada takılı. SIM kartı aktarım işlemi tamamen bittikten sonra yapacağım. Aktarım işlemi bittikten sonra aslında bu telefonunuza değişen hiçbir şey olmuyor. Sadece o telefonun bir kopyası burada da oluşmuş oluyor. Şifreye bir gireyim önce. Şifreye girdim. Şu an aktarım işlemi devam ediyor. Şu soru da çok fazla geliyor. Ben diyor telefonu aldım. Normal bu şekilde aktarım yapmadan normal kurulum yaptım. Şimdi bu işlemi geri döndürebilir miyim? Eski telefondakileri buraya aktarabilir miyim? Bunun da bir yolu var. Şöyle, yeni aldığınız telefonu diyeyim kullanmaya başladınız. 2-3 gün kullandınız ama bu telefon hala köşede duruyor. Bu telefonu sıfırlayabilirsiniz. Gene ayarlardan arkadaşlar, genel kısmından telefonu sıfırlamayı seçerseniz sonra tekrar telefon yeni alınmış gibi olur ve buradaki telefonu, eski telefonunuzu tekrar buraya aktarabilirsiniz. Şimdi gene Face ID istiyor arkadaşlar. Evet, sürdür diyorum arkadaşlar burada da. Şimdi Face ID'yi tekrar ayarlamak istiyor. Bu güvenlik önlemleri ile alakalı bir durum olduğu için buradaki Face ID'yi buraya aktarmıyor diye biliyorum. Şimdi ben hemen Face ID ayarlamasını yapacağım. Evet, Face ID'yi yaptık. Maskeyle de yapabilirsiniz gibi söylüyor arkadaşlar. Maskeyle kullanmayı seçiyorum şu an. Daha sonra da ayarlanabilir bir şeymiş. Face ID ayarlandı dedi ve tekrar sürdür diyorum. Buradaki arkadaşlar seçenek de önemli. iCloud'dan indir derseniz daha kısa sürede telefon aktarımı sağlanıyor. Fakat bazı veriler sonra internetten indiriliyor. iPhone'dan aktarın derseniz de buradan direkt buraya aktarılıyor. Bu işlem birazcık daha uzun sürüyor. Ama dediğim gibi buradaki telefonu en güncel sürüme ulaştırırsanız bu işlem de aslında çok fazla uzun sürmeyecek. Ben keserek yayınlayacağım ama size sonra toplamda kaç dakika sürdüğünü söyleyeceğim. Şimdi iPhone'dan aktarın seçiyorum ben. Buradaki sözleşmeleri kabul ediyorum. Evet, sürdüre de tekrar basıyorum. Bana yapacağı taşıma işlemlerini falan söylüyor. Bu telefonla yeni gelen bir özellik var. İşte biliyorsunuz trafik kazası algılama özelliği.
Onunla ilgili bana bilgi veriyor. Ve uyduya bağlanma özelliği de var. Bunlarla ilgili bilgi veriyor. Yazılım güncelleme bu anlaşılan üretildiği sırada herhalde üstünde değil miydi? Neden böyle bir şey verdi bilmiyorum. 16.02'deydi bu. Buraya indir ve yükle demem gerekiyor arkadaşlar. İşte bu durumlar maalesef süreyi birazcık uzatıyor. Burada da bir süre tahmini verdi arkadaşlar. Gittikçe azalıyor. 9 dakikaya kadar düştü. Bakalım toplamda ne kadar etkileyecek göreceğiz. Bu arada yine aklınıza gelebilecek sorulardan birisi şu olabilir. Bu telefon 128 GB, bu telefon 256 GB. Aktarım için ikisinin aynı boyutta olmasına gibi bir zorunluluk yok. Ama tabi bu 128 GB'lık telefonunuz doluysa siz bunu 64 GB'lık bir telefona tabii ki aktaramazsınız. Böyle bir duruma girerseniz sorun yaşayabilirsiniz. Tabi bu aktarım esnasında bataryaları da devamlı kontrol etmek gerek. Eğer şarj biterse arkadaşlar işlem yarım kalabilir ve sorun yaşayabilirsiniz. Yakınlarda bir tane şarj aleti bulundurmak iyi olabilir. Güncelleme bitmek üzere. Dediğim gibi bu güncellemenin neden yapıldığını çok anlamadım aslında. Bu telefon 16'dan daha düşük bir sürümle gelme ihtimali yok. 14 Pro sonuçta. Burada da zaten 16.02'ye geçmiştim. Bilmiyorum artık sebebinin ne olduğunu tam olarak ama böyle bir güncelleme istedi ve şu an o da bitmek üzere. Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlar yorumlara yazabilir. Yine sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet, bir diğer aşamaya geçtik arkadaşlar. Güncelleme doğrulanıyor. Bundan sonra da tekrar kurulma aşaması var. Şu an itibariyle bir 10-11 dakika oldu. Güncelleme yüklemeye başladı arkadaşlar. Bakalım ne zaman bitecek. Bu işlemler esnasında arkadaşlar iki iPhone'da kullanamıyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Şu an mesela bunun ekranını bile kapatamıyorum. Onun için uygun bir vakit seçmeniz çok daha yerinde olur. Evet, güncelleme bitti. Tekrar şu Hello yazısı falan geldi. Yine benden Face ID veya parola istiyor. Hemen parolaya giriyorum. Gördüğünüz gibi şu an yeniden bağlanıyor ve aktarmaya hazırlanmaya başladı. Bu güncelleme işlemi bize yaklaşık 15 dakikaya mal oldu. Şimdi aktarmanın ne kadar süreceğini de göreceğiz. Zaten üst kısımdan kendiniz de takip edebilirsiniz. Şu an 0014. Evet, yaklaşık 1-1,5 dakika içinde veriler aktarılıyor mesajı geldi. Şu an süreyi hesaplıyor arkadaşlar. 128 GB'lık telefonumun yaklaşık 110-115 GB'ı dolu. Bu da tabii ki süreyi etkileyecektir birazcık. Bakalım ne kadar bir süre öngörecek. Şu an tekrar 41 oldu. Evet, bakalım gerçekten 41 dakika mı sürecek? Şu an 17 geçiyor. Evet arkadaşlar, 36 geçiyor ve şu an aktarım tamamlandı. 17 geçe başlamıştı. Yani 19 dakika kadar sürmüş. Gerçekten hızlı oldu. Kendi söylediğinden de çok daha hızlı bu aktarımı tamamladı arkadaşlar. Burada tabi hala bir Hello ekranı var. Hemen şöyle açalım. Yine parola veya Face ID istiyor. Evet, burada da geri yükleme tamamlandı diyor. Sürdür diyorum. Face ID maskeyle maske kullanma diyelim yine. Apple kimliğini istiyor arkadaşlar. Bakın, bu adım atla seçeneği var. Bu adım atla deyince ileride de bunu girebiliyorsunuz. Şu an ben unuttum mesela. Şu an ben de hatırlamıyorum. Bunu daha sonra gerekirse sıfırlayıp veya hatırlamaya çalışıp yapabilirim. Bu adım atla diyorum. Zaten şu an buraya atla dediğimiz için arkadaşlar muhtemelen orada bize uyarı olarak gösterecek. Şu an burada aktarım tamamlandı yazması zaten telefonumuzun buraya geçtiği anlamına geliyor. Şimdi göreceğiz zaten, arka plana kadar hepsi gelmiş olacak. Yine acil durumla alakalı yeni özellikten bahsediyor. Araya sanki reklam almış gibi yani. iPhone'a hoş geldiniz yazısını gördük sonuçta. Evet, hücreseli ayarla burada sim kartı takmadığımız için böyle bu uyarı çıktı. Burada da biraz önceki girmediğimiz iCloud doğrulamasını istiyor. Buna da sonra diyorum. Konumuz paylaşırken bu iPhone kullanılsın mı diye soruyor. Kullan tabii ki, bundan sonra bunu kullanabilirsin diyorum. Çünkü zaten ben artık bunu sıfırlayacağım arkadaşlar. Burada bir de şöyle sorular da gelmişti. Burada yaptığınız artık herhangi bir işlem buraya bağlayan bir işlem değil arkadaşlar. Bu telefondaki her şey bittikten sonra bunu sıfırlayıp satabilirsiniz veya başka birisine hediye edebilirsiniz.
Evet, şimdi şu iki ekranı karşılaştırmak adına hemen gene iki tarafa da şifre giriyorum. Şimdi burada da arkadaşlar bu arada bu iPhone'u sil mesajı çıktı. Yani çünkü mantıken bunu buraya taşıdığımız için artık bunu silmemiz gerekiyor. Ben bunu yine daha sonraya bırakıyorum. Bunu size öneririm arkadaşlar. Yani çok ihtimal dahilinde değil ama herhangi bir sorun olduysa şu an benim, yani şu telefon şu an olmasa bile benim eski telefonum hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyor sonuçta arkadaşlar. Yani herhangi bir aksilik olursa bu telefonu tekrar sıfırlayıp sıfırdan aynı işlemlere başlayabilirsiniz. Bunun için hemen bu silme işlemini hemen yapmayacağım. Evet, bakın arkadaşlar, şimdi buradaki dizilimden itibaren size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi uygulamaların sıralaması bile aynı şekilde buraya gelmiş durumda. Bazı arkadaşlar WhatsApp'ta işte gruplardan çıktık mı falan diye de soruyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tabii üstünde bakın şu an bu işaret var. Bazı uygulamanın tekrar yüklenmesi gerekiyor olabilir ama açıldığı anda her şey eski haline geri gelecek. Bu yüklemeleri yapmak için şu an benden iPhone'u ayarlamayı bitirmemi istedi. Onlara artık muhtemelen Apple parolamı girmem gerekecek. Onu da halledeyim, sonra tekrar bakalım. iCloud oturumunu da açtım arkadaşlar. Kurulum büyük hali kısmıyla tamamlandı. Şu an fotoğraflara tabii girip göstermek istemiyorum ama fotoğraflara girdiğinizde albümlerinizde duruyor. Son çektiğiniz fotoğraflar da duruyor. Tüm fotoğraflar geliyor. 7000 tane fotoğrafım varmış. Hepsi buraya taşındı. WhatsApp'tan ve ne bileyim Facebook'tan, Twitter'dan oturum kapatılmış halde şu an tabii. Ama mesela WhatsApp'a tekrar giriş yaptım. Gruplar duruyor, son konuşmalar duruyor. Nasıl bıraktıysanız o halde tekrar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an bu telefonu kapatıp artık bunu kullanmaya devam edeceğim. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorum kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.